Nistagmus hakkında bilgi vereceğim. Hepinizin bildiği üzere nistagmus istemsiz göz hareketleri nedenleridir ve hastaların istemeden yaptığı göz hareketleridir. Bu hastaları rahatsız etmekte ve fikse olamadığı için gözü az görmeye sebep olmaktadır. Nistagmus her iki gözü de etkileyen istemsiz göz hareketi bozukluğudur. Hızlı ve tekrarlayan göz hareketleri ileri geri ya da yukarı aşağı olabilir veya yay şeklinde kısmen dairesel yönde meydana gelebilir. Görme keskinliği ve derinlik algısında azalma, birlikte denge ve koordinasyonu etkileyebilir ve hastanın dengesi zaman zaman içinde bozulabilir. Çoğu zaman nistagmus doğuştandır ve 6 hafta ile birkaç ay arasında ortaya çıkabilir ve rahatsızlık kalıtsal olabilir. Ancak nistagmus her yaştan insanı, özellikle de nörolojik yani beyin hastalıkları yönünden bozukluğu olanları etkileyebilir. Dünyanın genel popülasyondaki nistagmus prevalansın kişi başına yaklaşık 2 ile 4 vaka olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmakta ayrıca nistagmus beyaz Avrupa nüfusu arasında Asya, Hindistan, Pakistan ve diğer Asya kökenli popülasyonlarda önemli ölçüde daha yaygın olduğu da bulunmuştur. Nistagmus'un türlerine baktığımızda neler var nistagmus türleri? Farklı nistagmus türleri arasında şunlar yer alır. Manifest nistagmus, konjenital nistagmus, manifest ve latent nistagmus, edinilmiş nistagmus, latent nistagmus, konjenital nistagmus doğumda mevcuttur. Bu rahatsızlıkta gözlerimizin salınımı esnasında birlikte hareket eder. Sarkaç gibi sallanır. Diğer birçok infantil nistagmus yani gözler her zaman birlikte çalışmaz. Manifest nistagmus her zaman mevcutken latent nistagmus bir göz kapandığında ortaya çıkar. Manifest ve latent nistagmus sürekli vardır ancak bir kapak kapandığında kötüleşir. Edinilmiş nistagmus bir hastalık, multiple skleroz, beyin tümörü, diyabetik retinopati ki bu şekere bağlı beyin hücrelerinin hasara uğraması, kaza, daha çok kafa travması veya nörolojik sorundan bir ilacın yan etkisinden kaynaklanabilir. Hiperventilasyon, bir gözün önünde yanıp sönen bir ışık, nikotin, özellikle sigara içenlerde, bol sigara içenlerde daha sık görülmekte. Bu nistagmus yani istemsiz göz salınım hareketleri, hatta titreşimler bile nadir durumlarda nistagmusa neden olduğu bilinilmektedir.
edilmiş bazı nistagmus formları ilaç veya ameliyatlarla tedavi edilebilir. Nistagmus'un nedenleri ve belirtileri ve zorlukları. Bu konuya baktığımızda yukarıda belirttiğimiz gibi pek çok nistagmuslu çoğu insan bu rahatsızlıkla doğar veya rahatsızlık yaşamın erken döneminde gelişir. Bu travma veya hastalık ile uyarılmadığı sürece nistagmus neredeyse her zaman nörolojik problemlerden kaynaklanır. Başlıca iki tip nistagmus türü vardır. Optokinetik, yani bu gözle ilgili bir nistagmus. Vestibüler, bu iç istemsiz olan insanlar sırt yaycı nistagmus olarak da adlandırılan bir rahatsızlığı geliştirebilir. Gözler yavaşça bu yöne doğru kayar ve ardından hızla diğer yöne sıçrar. Gözlerin hareketi nedeniyle bu rahatsızlığı olan insanlarda bulantı ve baş dönmesi gelişebilir. Bu da hastaları olumsuz yönde etkilemekte. Genellikle bozukluğu olan kişilerde veya bir kulağa su yerleştirildiğinde de ortaya çıkabilir. Dekonjestan almak, biliyorsunuz dekonjestan dediğimiz grip ilaçları ya da öksürük ilaçlarında yer almaktadır dekonjestan almak. Bazen bu tür de istemsizdir. Ancak rahatsızlığı olan insanlar bir yukarı bir aşağı ya da yay şeklinde istemsiz salınım gösterir. Bu estetiğin dışında gözler fikse olamadığı için ne oluyor? Bu sefer gözde tembellik meydana geliyor. Az görme sorun oluyor. Bazen ancak bu nistagmus salınım hareketleri yorgunluk ya da stresle kötüleşir. Nistagmus hem görmeyi hem de benlik kavramını etkiler. Nistagmuslu çoğu insan gördüğü şeyleri tarar ve net bir görüntü elde etmeyi imkansız hale getirir. Nistagmuslu bazı hastalar yasal olarak kör olarak kabul edilebilecek kadar fazla görme problemine sahiptir. Gerçekten hastalarımız ve toplum için kötü bir olay. Nistagmusunuz varsa sadece görme yetiniz etkilemekte kalmaz. Zamanla bu rahatsızlığı olmayan insanlardan farklı görürsünüz. Özellikle gözleriniz sürekli hareket halindedir. Evet, bu da hastalarımız için de sıkıntı verici. Hastalarımız üzülmekte ve iyi göremediklerinden bizlere devamlı yakınmaktadırlar. Daha iyi görme için başınızı çevirmeniz ve gözlerinizi sıfır noktası olarak adlandırılan bir yere kilitlemeniz gerekebilir. Bu gözlerin
en az hareket ettiği görüntüyü daha iyi görmek için başı stabilize eden belirli bir kafa açısıdır. Nistagmusunuz olduğunda bu farkın hem kişisel hem sosyal hem toplumsal sonuçlarıyla uğraşmanız gerekir. Bu da bireyi maalesef olumsuz etkilemektedir. Nistagmus, diğer insanlarla ilişkilendirdiğiniz eğitim ve iş fırsatlarınız ve imajınızda dahi olmak üzere hayatınızın neredeyse her yönünü etkileyebilir. Bu da bireylerin toplum yaşamında daha olumsuz şekilde etkilemektedir. Çoğunlukla nistagmus danışmanlık faydalı olabilmektedir. Özellikle çocuksa bu tip hastalar mutlaka çocuk psikiyatrisi tarafından da görülmeleri gerekmektedir. Peki nistagmus tedavi edilebilir mi? Bazen nistagmuslu hastaların fayda gördüğü bazı tıbbi ve cerrahi tedaviler mevcuttur. Eğilmesini azaltarak ve kozmetik görünümü iyileştirerek sıfır pozisyonlarını azaltır. Biliyorsunuz bu rahatsızlıkların tedavisinde botoks da kullanılmakta. Ama botoks ve baklofen gibi ilaçlar genellikle sonuçları geçici olmakla birlikte nistagmusun istemsiz göz hareketlerini azaltabilir. Nistagmuslu bazı insanlar biofeedback eğitiminden yararlanırlar. Nistagmusunuz varsa düzenli olarak göz muayenesinden geçtiğinizden emin olup böylece hem sağlık hem de görme sorunları açısından izlenmenizde mutlaka fayda vardır. Hem gözlük ve kontak lens nistagmuslu hastaların daha iyi görmesine yardımcı olabilir. Kontak lensler gözlerle birlikte hareket ettiği için kontak lensler tarafından sağlanan görme yetisi bazen gözlüklerle sağlanmadan daha nettir. Göz doktorunuz ihtiyaçlarınız için en uygun görme düzenlemesi türünü size bildirebilir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bakalım sorusu olan var mı? Evet, herhangi bir sorumuz yok. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.